Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu hafta dolarda kritik bir hafta olacak. Özellikle bu hafta biliyorsunuz FED var. Ardından Merkez Bankası PPK kurulu faiz değerlendirmesi var. O yüzden bu haftaya dolar TL kurunda çok dikkat edeceğiz. Özellikle teknik açıdan da dolar TL kurunda artık kopuş noktalarının yaşanabileceği bir hafta. Bu haftada teknik göstergelere baktığımız zaman bizi destekleyen önemli kapanışların gelebileceği bir hafta. Dolarda 15 TL seviyesine doğru hareket devam eder mi? Yoksa dolar TL kurunda 12.50 civarına doğru geri bir hareket yaşayabilir miyiz? İşte sizlere bu kritik rakamları bu grafik üzerinde teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağım. Asgari ücretteki son gelişmeleri gene bu video içerisinde sizlerle birlikte paylaşalım. Evet sevgili dostlarım, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, asgari ücretle ilgili son gelişmeler, işveren tarafının asgari ücretle ilgili 3500 TL teklifi var. İşçi sendikalarının teklifi de 4000 TL altında bir teklifle bize gelmeyin şeklinde bir teklifleri oldu. Asgari ücretle ilgili gene bu hafta son kararların verileceği bir hafta. Artık bu haftayı asgari ücretlerle birlikte bekliyoruz. Benim düşüncem asgari ücretin 5000 TL'den az olmaması. Dolar bazında bakıldığı zaman 5000 TL'nin bile az olduğu zaten asgari ücret tarafında görülmekte. Benim buradaki tezim asgari ücretliye 4000 TL kadarını işverenin karşılaması, 1000 TL olan masraf gider tarafının ise devlet tarafından karşılanması yönünde. Hiç değilse bu oynaklık, bu enflasyonun yüksek olduğu bir dönem geçene kadar bu şekilde bir formül asgari ücrette değerlendirilmesi şeklindeydi. Bakalım son gelişmeleri sizlerle birlikte bizler de burada zaten takipte kalıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, dolar tarafına geçtiğimiz zaman dolarda 15 Aralık FED toplantısı var ve bu 15 Aralık'ta FED'in alacağı kararlar gene çok önemli olacak. FED'in biliyorsunuz enflasyon verileri ABD tarafında yüksek geldi. 6.8 civarlarında bir enflasyon. Onlarda da aynı bizim gibi çekirdek baz enflasyon alınıyor. Çekirdek baz enflasyonu zaten sizlere daha önce de anlatmıştım. Bizim TÜİK tarafında da çekirdek enflasyon artık uygulanıyor. Çekirdek enflasyon tabi bakıldığı zaman onlar tarafından arkadaşlar, mesela elma alıyoruz. Elmanın çekirdeğini hesaplıyorlar. Elmanın geri kalanını hesaplamıyorlar. ABD de aynı bu şekilde çekirdekleri hesaplıyor. Geri kalan kısmı hesaplamıyor. Hesaplamadığından dolayı da ABD'de de aynı bizim gibi ben enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı şeklindeki düşüncemi koruyorum. ABD'de de şu an bakıldığı zaman çift haneli enflasyonların olduğu düşüncesindeyim. Bunu niye anlattım? Bunu anlatmamdaki sebep FED'in özellikle faiz arttırımına başlayacağı yönündeki adımlarını bir nebze de olsa kuvvetlendirecek bir gelişme bu. FED çünkü bakıyor arkadaşlar, enflasyon oranlarının yükselmesi siyasiler tarafından da biliyorsunuz hoş karşılanmıyor. Bu oy oranlarını oldukça etkilediği için ABD'de de aynı bizim gibi son 39 yılın en yüksek enflasyonunun görülmesi oradaki halk tarafından da hoş karşılanmıyor. Bu neticeye baktığımız zaman FED'i faiz arttırmaya zorlayacaklar şeklinde bir yorumda yapabiliriz. Fakat FED'in bu faiz arttırımına gidebilmesi için gene önünde bir engel, bu yeni biliyorsunuz bir varyant virüs, omikron virüsü. Bu virüsün Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılması bizlere gene daha önceki Covid-19 döneminde olduğu gibi FED'i zorlayabilir mi? Ayrıca işsizlik verileri gene ABD'de yüksek. Normalleşme sürecini bu yeni omikron virüsü ne yönde etkileyecek? Bunun etkilerini de FED görmek isteyecektir. 15'inde biz yatırımcıların takip etmesi gereken en önemli açıklama FED'in özellikle faiz arttırımına başlayıp başlamayacağı yönündeki açıklama olacağından dolayı bizler için bu açıklama çok önemli arkadaşlar. Bizler sizlerle birlikte bu açıklamaya odaklanacağız. Esnasında FED'in faizleri ben sabit bırakacağı yönünde tekrardan düşünceye sahibim arkadaşlar. Fakat FED'in açıklamasından sonra Powell'ın yapacağı basın ve yazılı metnin önemi
bir hayli fazla olacak. Buradan çünkü yatırımcılar ipuçları aramaya çalışacak. Buradaki yazılı metinde Powell'ın basına yönelik yapacağı açıklamada faizin arttırılıp arttırılmayacağı veya faiz arttırımına ne zaman gidileceği yönündeki ipuçları herkes tarafından aranacak. Bizler tarafından da bu önemli olacak arkadaşlar. Özellikle bizler de bu açıklamalara kilitleneceğiz. Faiz arttırımıyla ilgili yakın zamanda bir ibare ortaya çıkar ise arkadaşlar, işte o zaman dolar TL kurunda şurada gördüğümüz 14.03 seviyesi bizler için, dolar için özellikle kuvvetli bir bölge olacak ve bu bölge üzerine dolar TL kurunun kendini atması ve bu bölge üzerine yerleşmesi demek dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketleri ilk etapta 14.33, şuradaki 14.33 ve 14 yukarıda bizler için önemli olacak seviye 14.57 direnç seviyelerine doğru yukarı yönlü hareket ettirebilir. Ayrıca Merkez Bankası'nın gene bu 14.03 bölgesi üzerlerinde bir sıkı markajı var. Bu markajda da doları tutmaya çalışıyor. Bunu da hep birlikte izliyoruz zaten. Bu da gene Merkez Bankası'nın bir gün sonraki toplantısı, ayın 16'sında yapacağı toplantı önemli olacak arkadaşlar. Buradaki toplantıda Merkez Bankası faizleri indirme yönünde tekrardan bir adım atar, faizlerde herhangi bir indirme gider ise o zaman dolar TL kurunda özellikle aşağılarda arkadaşlar 13 TL civarına doğru biz aşağı yönlü bir ivmelenme görebiliriz. Bunun için hafta içinde gene en güzel takip etmemiz gereken destek bölgesi 13.58 ve 13.40 aralığındaki destek bölgesi olacak. Buradaki 13.58 bizim için önemli bir destek. Onun altında da gene şurada kırmızı bölge içerisinde bulunan 13.40 destek bölgeleri dikkatli bir şekilde takipte kalmamız gereken seviyeler olacak. Fed'in herhangi bir faiz arttırımına gitmemesi veya şu şekilde açıklayayım, 2023 sonuna kadar biz herhangi bir faiz arttırımı düşünmüyoruz şeklinde veya tarihsiz bir şekilde, tarih belirtmeden faiz arttırımları için erken, bunu düşünmek için henüz erken şeklinde bir açıklama gelir ise bu da dolar endeksinde geriye bir gerileme, dolar kurunda da özellikle aşağı yönlü bir gerilemeye sebebiyet verir. Bunun için takip etmemiz gereken en kuvvetli destek 13.40'daki destek olacak. Sizlerin de dikkatli bir şekilde bu 13.40 desteğine odaklanmanız şart. 13.40 desteği kırılmadığı müddetçe de yukarıda dediğim gibi 14.03 direnç bölgesi var. Burada da Merkez Bankası defansif hareketlerine devam ediyor. Fakat alımların artması, buralardan yukarı yönlü bir baskı gelmesi durumunda tutulamaz ise bu 14 seviyesinde dolar kuru veya Fed'in yapacağı faiz açıklamalarıyla birlikte faiz arttırımı yönüne gidileceği yönünde bir açıklamayla birlikte bu 14 seviyesi çok rahat yukarı yönlü kırılır ve dolar TL kurunda 14.35-14.77 seviyesine doğru bizler yukarı yönlü hareketleri izleyebiliriz. Teknik açıdan gene baktığımız zaman bu bölge içerisindeki hareketlerin sıkıştığı, artık 1-2 gün içerisinde burada yükselen üçgen içerisinde bir kırılım gerçekleşebileceği gerçeği de mevcut. Yani grafikler de artık bir yöne kırılacak. Bunun için oluşum tamamlandı diyebiliriz. Buradaki yükselen üçgenin yönüne ve kırıldığı yere göre de, yani 14.03 dediğim gibi yukarısı, aşağıdaki 13.58 kırılımı da aşağı yönlü bizler için destek seviyelerini takip etmemize sebebiyet verecektir. Kritik bir hafta, dikkatli olunması gereken bir hafta. Ben de gene sizlerle birlikte hafta içi videolarımla piyasaları takip etmeye çalışacağım. Merkez Bankası'nın 3 tane biliyorsunuz piyasaya müdahalesi oldu, merkez müdahalesi oldu. Bu hafta gene yön yukarı olur. 14 seviyesi yukarı yönlü zorlanmaya başlarsa tahminim ve düşüncem merkezin tekrardan piyasalara müdahil olacağı yönündedir. Sıkı bir şekilde izleyeceğimiz bölge 13.58 destek bölgesi ve yukarıda 14.03 direnç bölgesi.
Evet sevgili dostlarım, bu videomuz da burada bitti. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.